Evet kızlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel yarım papatyalı çıt çıt tokamın tarifini paylaşacağım. Şimdi bir hafta kadar evimde olmayacağım. Evden çıkmadan da bu güzel tokanın tarifini çekeyim. Size de sürpriz yapayım istedim. Fiyonk'u bekliyorsunuz biliyorum ama fiyonk çok uzun sürdüğü için şu an çekebilecek bir durumum yok. Siparişlerimi ancak bitirdim. Şimdi hemen bunu çekip akşama düzenleyip yarın da zaten yola çıkacağım. Şimdi bu toka için gerekli malzemelerimiz 5 santimlik bir çıt çıt kullanacaksınız. Çıt çıt kaplamak için eğer elinizde varsa 1,25 yoksa ona yakın bir tığınız varsa, bende 1,30 var şu an, 1,25 kullanıyorum normalde çıt çıtları kaplarken. Ve çıt çıtlarınızı kaplarken sadece tek bir tığınız olsun, yani o ayrı olsun, çünkü buraları çok fazla çiziliyor. Örgü kısımlarında kullanmak için de 1,40'lık bir tığ aldım. Şöyle. İsterseniz elinizde varsa biraz daha sıkı tutayım derseniz 1,60'lık tığ da kullanabilirsiniz. Genelde ben zaten örgülerde 1,60 kullanıyorum ama şimdi biraz ileride sinir sıkışması olduğu için çok sıkarak yapmak istemiyorum. 1,40'la yapıp böyle rahat rahat tutup örüyorum. İp olarak da yine bildiğiniz markalar Alize Cotton Gold, Etrofil, yani şey diyeyim, pamuk karışımlı ipler kullanabilirsiniz. Bu ara bu Lady Yarn'ın ipini kullandım. Çok beğendim gerçekten. Elimdeki ipler bittikten sonra tamamen buna bile geçebilirim. Parlaklığı falan çok hoş. Tüylenmiyor. İnceliği falan çok güzel. Şimdi hemen örgümüze çıt çıtımızı kaplayarak başlayalım. Zaten bilenler bilir. Bilmeyenler de benimle birlikte örsünler. Bilenler de ilerletsinler. Hemen başlayalım. 1,30 milimlik tığımı alıyorum. Şöyle bir başlangıç zinciri çektim. Şöyle tığımın, çıt çıtımın uç kısmı sağa gelecek şekilde. Sağlıklar için söylüyorum tabii ki. Diğerleri diğer türlü tutabilir. Şuradan bir sabitlememizi yaptık. Buradan bir tane daha sık iğne. Bu etrofilin ipi biraz kalın. 3 tane zincir çektim. Şöyle ileri kadar itin. Bunu alttan geçirip şuradan şöyle doluyorsunuz. Tığımı, çıçtımı çevirdim. Şimdi burayı sırasıyla dolduracağım sıkı iğnelerle. Aynı zamanda ipimi de içerisinde yürüteceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi 16'ya kadar şöyle uç kısma kadar gelmiş oluyoruz. 17, 18 genelde en uç kısmı kapatıyor. Şimdi şu ipi şu parmağımla şöyle ittiriyorum. Tığımı çok fazla oynatmadan bunu buradan alıyorum. Sonra çıkartıp hemen üstünden geçiriyorum ki bu tığın altındaki ve üstündeki katmanlar şöyle yayılsın çıt çıtın ucunda ve dolayısıyla bunu daha güzel kapatıyor. Bakın bir tane sıkı iğne ile ucu kapatmış olduk. Yine bir tane daha yapalım. Bakın buradan bunu aldım, çıkarttım. Sonra üstten tığımı bakın böyle geçirdikten sonra sıkı iğnemi kapatıyorum. Hemen karşı tarafına geçmiş oldu. Şu ipi şuraya alalım. Bakın arkasını da çok güzel kapattı. Önünü de çok güzel kapattı. Şimdi bir tane daha öyle alalım. Rahat rahat dönene kadar. Çok sıkı ördüğümüz için şu hareketi işte 3-4 kez yapıp tamamen sola geçtikten sonra yine normal sıkı iğnelerinizle devam edebilirsiniz. Zaten çıt çıt kaplama videolarım var. Oralardan da bakabilirsiniz. İlk kez izliyorsanız baştan sona kadar bu tokayı birlikte örelim. Evet, buralarda isterseniz sayın. Yani 16 tane kenarlara yapmıştık. Burada zaten 2 vardı. Ona göre ayarlarsınız. 14 yapıp bırakırsınız. Ya da şöyle göz kararı parmağınızla ittirin şöyle. Baktınız ki güzel, tamam, benim için ideal. Hemen şu birincisine, bakın şurada başlangıç değil de hemen şunun dibine doğru şöyle kaydırmanızı yapın. Şimdi burayı yaparken burada 3 tane zincir çekmiştik. Hemen baş dolamıyorum.
Buraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi baş doladım. Bir tane çakma sık iğne yaptım. Baş doladım. Yine bu altından, bu sefer buradaki delikten bu şekilde tığımı geçiriyorum. Ama mesela bunu burada böyle tığ buradan almakla uğraşmayın. Bu ipi tığa dolayın ki tığınızı çok fazla çizmeyin. Çünkü ufak bir delik var orada ve tığ çok fazla çiziliyor. Şimdi baş doladım. Tığ geçirdiniz. Hemen ipi bunun etrafında dolayın. Tığınızı oynatmayın burada. Tamamdır. Buradan 2 kez geçirmiş olduk. Şimdi bir tane daha çakma sık iğne ve sık iğne yapıyorsunuz. Ne yaptınız burada? Sık iğne, çakma sık iğne, 2 tane çakma sık iğneyi bu delikten geçirerek yaptınız. Sonra bir tane daha çakma sık iğne, bir tane de sık iğne yaptınız ve birincisine kaydırmanızı yapın. Şimdi 2 zincir, birinciye değil ikinciye kaydırma. 1 2. 2 zincir, bakın birinciye değil ikinciye kaydırma. Bu şekilde kenar süslerinizi de oluşturun. İsterseniz 3 de çekebilirsiniz. Hani çok dalgalı sevenler öyle de yapabilir. Başka bir kenar süsü yapabilirsiniz. Ya da bir zincir kaydır yapabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa. Hatta hiç yapmadan direkt bu şekilde de kesebilirsiniz. Ben bir bunu seviyorum. Bir de üst taraftan sadece kaydırma yaptığımız modeller çok güzel oluyor. Şu uç kısımda şuradan battığınızda, yani önden şu iki lobundan da battığınızda çıçıtınızın ucu açılabiliyor. O yüzden uç kısma geldiğinde sadece şu arka lobdan batarsanız, şuradan kaydırmanızı, hiçbir açılma olmaz. Gayet de örgünüz güzel bir şekilde durur. Bakın. Tamamdır. Şimdi devam ediyorum. Şimdi bu ipim neydi? Etrofil marka. Etrofil'in kurbağalarda kullandığım yeşilini kullanıyorum. Bir de bu yeşilini kullanıyorum. Çantada kullanmıştım bunu. Çok sevdim. Yağ yeşili gibi. Alize'de de var ama çok soluk. Artık Alize'nin ipleri çok soluk maalesef. O yüzden onu görerek alıyorum mutlaka. İpçilere gidip görüyorum, öyle alıyorum. İnternetten kolay kolay Alize sipariş vermiyorum artık. Ama şu ipi çok beğendim gerçekten. Onu bir diğer renklerini deneyeceğim mutlaka. Da deneyenler varsa yazabilirler Instagram'dan da buradan da. Kırmızı benim için önemli. Kırmızı nasıl acaba? Şöyle kan kırmızı bir şey istiyoruz ama her yerde yok tabii. Bir zincir çektik. Çıçıtımızı kapladık. Hemen zaten şunu içeride yürütmüştük. Bunu da alttan geçirdik. Şöyle paylı kesebilirsiniz. Buraya silikon sıkıp papatyayı yapıştıracağız. Bunu dibinden kesebilirsiniz. Bu kadar. Şöyle gösterelim. Çok tatlış oldu. Önü arkası kapalı oldu. Gayet güzel. Şimdi hemen Alize Cotton Gold'un bir sarısı vardı. Koyu zaten bir tane var. Kodunu şimdi hatırlamıyorum. Siz bakabilirsiniz. Zaten bu sarıdan bir tane var. Hemen parmağımıza bir sihirli halka yaptık. Tığımızı değiştiriyoruz. Tığımızı artık 1.40 ya da elinizde varsa 1.60 kullanabilirsiniz. Şimdi bir tane şuraya şöyle sabitledim. Tabii Sevgi Hanım sakin olun derler. Parmağıma doladım. Alttan aldım. Ve bir tane şöyle zincir çektim. Şu an hiçbir şey yapmadım. Bir daha parmağıma doladım. Şöyle alttan zincir çektim. Şu an hiçbir şey yapmadım. Bu kadar. Buraya sık iğneler dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi 7 tane sık iğne yaptım. Hemen sihirli halkamı çekiyorum. Şöyle ortası tam da kapanabilir. Şöyle azıcık delik de olabilir, fark etmez. Birinci sıramızda 7 tane sık iğne yaptık. Hemen ikinci sıramıza hiçbir kaydırma yapmadan direkt üst sıraya birincisinden başlıyorum. Hepsine çift batacaksınız. 1 2 aynı yuvaya battım. Şimdi 3 ve 4'ü aynı yuvaya. 5 ve 6 aynı yuvaya. 7 ve 8 aynı yuvaya. 9 ve 10 aynı yuvaya. 11, 12 aynı yuvaya. 13 ve 14 aynı yuvaya.
Tamamdır. Şimdi 7 yaptık. Sonra 14 yaptık. Şimdi bir tek ve bir çift yapacağız. Bir tek, bir çift. 3 oldu. Dördüncüsünü tek batıyorum. 5 ve 6'yı aynı yuvaya yapıyorum. Yedincisini tek. 8 ve 9'uncusu çift. 10'uncusunu tek battım. 11 ve 12'yi çift battım. 13. tek. 14 ve 15 aynı yuvaya. 16 tek. 17, 18 aynı yuvaya. 19 tek. 20, 21 aynı yuvaya. 7, 14, 21 yaptık. 7'nin katlarını yaparak 3 sıra ördük. Şimdi 2 sırada, hatta isterseniz bunu buraya öne alalım. 2 sırada hiçbir eksiltme, arttırma yapmadan dümdüz öreceksiniz. Hemen birlikte örelim. Şimdi papatya kısmına geldiğinde 2-3 tane papatya örenler hemen videomdan ayrılacak. O yüzden şimdiden söylüyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yaptığınız modellerde etiketlerinizi bekliyorum. Ekiple ilgili çok fazla soru geliyor. Yani bana ait modellerden yaptığınız tokalar olursa hikayelerinizde paylaştığınızda mutlaka etiket yapın. Hani sadece Sevgi Hanım paylaşsın sayfasında değil. Ben hani görmem açısından da benim için iyi oluyor. Çünkü genelde ihtiyaç olduğunda ben not ediyorum. Hani örneğin bir etiket yaptı, çok güzel yapmış, not ediyorum. Sonra ihtiyaç halinde iletişime geçiyorum. Yani etiketleriniz önemli benim için. En azından kimseyi aramam. Direkt görmüş olurum. 2 sıra düz artırma eksiltme yapmadan örüyorum. Buraya kadar ördük. Şimdi 1, 2, 3 arttırmalıydı. 4 ve 5 düz ördük. Hiçbir arttırma yapmadık. Şimdi hemen şuraya birincisine değil ikincisine kaydırma yapalım. Ve bir zincir çekelim. Keselim. Şunu şöyle çekiştireyim. Şu ortası kapansın diye. Sonra bunu bir keselim. Bu zaten girecek. Şimdi şu bitirdiğimiz nokta ortada kalsın ya da isterseniz en kenarda, yani sizin nasıl kolayınıza gelirse. Ben en arkada bırakacağım ve buradan şimdi başlayarak yapraklarımızı öreceğiz. Hemen ekru ipinizi alın. Şeyle de güzel oluyor. Alize'nin eski ekrusuyla da çok güzel oluyor. Nako'nun ekrusuyla da güzel oluyor bu model. İlk hatta Nako'nunkiyle yapmıştım. Sonra tabii ki Lady Yarn'ın ipini görünce onunla yaptım. Bu daha parlak, daha canlı durdu. Bir tane başlangıç yaptım. Başlangıç zinciri çektim. Hemen bakın şu kenarda başlangıç noktanız önemli. Şimdi bir tane sık iğneye battığınızda 2 tane zincir çekin. Baş dolayın. Bu battığınız yerle hemen arkasına battığınız yer yan yana olan sık iğneler olacak. Hem arkasından hem önden batacaksınız ve buraya yaprak oluşturacağız. Şimdi buraya battım, arkasından da geçirdim tığımı. Bu ipi de içinde yürüteceğim. Hazır mıyız? 1. Şimdi ne yaptım? Baş doladım. Buradan arkadan geçirdim, aldım. 1. Baş doladım. 2. Baş doladım. 3. Baş doladım. 4. Şimdi bunların uzunluğu neredeyse 1 santim kadar olacak. Hepsini bir şimdi çektim. 1 santim kadar olsun kızlar. Bence daha güzel, gösterişli duruyor. 2 tane zincir çektim. Hemen yanındakine. Bakın buraya ve karşısına. Bunu nereden geçireceğim? Buradan geçireceğim. Buraya geçirdim ve kaydırmamı yaptım. 1, 2. Zincirlerinizi rahat çekin ki 1 santim olsun uzunluklarımız. 1, 2, 3, 4. Hepsini bir çektim ve bağladım. 2 tane de zincir çektim. Şöyle elinizde sıkılaştırın, sivri olsun. Hemen yanındakine kaydırmamı yaptım. 1, 2 çektim. 1, 2. Buradan çıkarırken sinirlenebilirsiniz. Tığdan kayabiliyor çünkü. Sakin sakin yapalım hadi.
Bu benim ayçiçekte yaptığım yaprak zaten. Ayçiçek tokayı yapmış olanlar bilir. Bu yaprak tanıdık bir yaprak. İsterseniz 3 kere de çekip yapabilirsiniz. İsterseniz 4. Ben 4 yapıyorum çünkü daha böyle yaygın duruyor. Şurada batarken şöyle hemen karşısına gelecek şekilde bağlantı yerlerine dikkat edin. Arkası boşta kalmasın. Dört. Şöyle 5 tane şu an şey oldu. Yaprağımız oldu. Kaydırmamı yaptı. 4 kere çektiğimiz için sıkı iğneler sıkışıyor aşağıda. Atlamamaya dikkat edin. Şunu şöyle içeri çeksem. Son 4 tane daha yapacağız kızlar. Burada eğer çok kastı derseniz, yani çok sıkıştım derseniz, isterseniz sıradakini yapıp atlayabilirsiniz ama bence gerek yok. 9 ya da 10 adet çıkartırsanız yeterli olacak. 3, 4. Yani son yaprakları yaparken sonlarda biraz zorlanabilirsiniz. Ama yaprakların şeklini bozmayın. Yine aynı uzunlukta, aynı sıkılıkta olsun. Amaç burada zaten yani sıkı sıkı olursa bu şekilde, sanki birbirini ittiriyor gibi olduğu için böyle açılıyor. Yoksa zaten çok dardı tabanımız, farkındaysanız. Ördükçe daha fazla böyle örgümüzün alt kısmı yayılmaya başladı. Şimdi devam edelim. 3, 4. İlk önce sıkılaştırıyoruz. Sonra şey yapıyoruz. 2 tane zincir çekip yaprağımızı yapıyoruz. 2 zincir kaydırma yapıyoruz. Sonuncuyu sanırım yapıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki sevgilim, bir tane sık iğne kaldı. O bizim kaydırma sık iğnemiz kızlar. Bakın 3, 6, 9'uncuyu yaptık. Tam doğru geldik. Şimdi 2 zincir çektim ve şurada görüyorsunuz bir tane sık iğnem kaldı. Hemen oraya, yani o kadar sıkı ki yapraklar, dörtlü yaptığımız için biraz şurada dikkatli batmanız gerekir. Tamam, çok güzel oldu. Harika oldu. Birebir tarif veriyorum. Lütfen farklı tarif demeyin. Zaten buradan benim ekibimdeki arkadaşlarım da izliyor. Onlar da buradan bakarak yapıyorlar. Bunu kestik. Bunu da yine dibinden keselim. Bunu aslında şey yapacaktım ben. Şuradan böyle bir yaprak ya da sap, küçük yapraklar, broş yapacaktım kendime. Sonra tabii bizim kızlara çok güzel oldu, bana da yap anne dedikleri için hemen çıçıta çevirdim. Bu şekilde de yapıştıracaksınız kızlar. Direkt şuradan başlayın. Bu kestiğiniz ipten şuraya silikon sıkıp hemen yapıştırın. Zaten sonuç bu. Ama çift istediklerinde yapıştırırken dikkat edin. Bir tane yaprağınız çocuk buradan takacağı için sağlı sollu. Bir tanesini bu şekilde yan, diğerini bu tarafa doğru yapıştırırsınız. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Yola çıkıyorum. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.